Yapay zeka biraz balon olduğunu düşünüyor musunuz? Ben 1989 yılında yapay zeka dersi almıştım. Yapay zeka işimi alacak mı? İşsizlik nasıl tarif edilmeli? Ona bakmak gerekiyor. Sene 2026 şu anda. Diyelim ki 2035'teyiz. Neler görüyorsunuz yapay zeka ile ilgili? Çin bunu yapıyor ama Avrupa Birliği henüz daha başlamadı. Avrupa Birliği hala da suların kapakları şişeden düşmesin diye kenarından yapışmakla onlarla meşgul. Hindistan Zamanı programına hoş geldiniz tekrar. Şimdi size sene 2002'ye götüreceğim. Hindistan'dan yeni gelmiş dönemleriydi. Yüksek lisans başlamıştım bilgisayar mühendislikte. Bir tane ders açıldı o zamanlar yazılım mühendislik konusunda. Ondan sonra yapay zeka konuları da değinecek dendi. Neredeyse bütün sınıf arkadaşlarım ona kaydoldu. Ben de tabii ki doğal olarak kaydoldum. Ve o derste öyle bir inanılmaz şeyler öğrendik ki yapay zeka ile ilgili. Yani şu anda onları daha çok yeni görüyorsunuz siz ama biz o zamanlardan beri hem bir yapay zeka botlarla konuşmaya başlamıştık, yazılımları yapmaya başlamıştık. Çok inanılmaz zevkli bir dersti. Kapılardan falan öğrenciler dinliyorlardı. Öyle bir dersti yani. Tabii bu dersi veren de sektörden gelen çok duayen isimlerden biriydi. O hocayla birlikte bugün burada konuk olarak davet etme şansımı buldum. Hoş geldiniz Semih Çetin Hocam. Kendisi aynı zamanda Cybersoft'un kurucusudur. 1995 yılında kurmuştu. Biliyorsunuz o zamanlar daha Google yok, GitHub yok, yani Stack Overflow yok. O zamanlarda yazılımlar yapıyorduk. Ondan sonra süreç ilerledikten sonra şu anda bildiğim kadarıyla Mindwork diye bir AI şirketi kurdunuz. Yapay zeka konusunda uzun uzun konuşacağız bugün. Çok anlaması gereken bir konu diye hatırlıyorum. Yani LinkedIn'den paylaşımlarınızı görüyorum sürekli olarak. Yani yapay zeka nasıl yanlış algıladığını, doğrusu ne olduğunu sizden duymak isterim. Kısaca önce sizden bir bahsedelim. Ondan sonra sorunlarıma başlayacağım. Çok teşekkürler. Davet için de çok teşekkür ediyorum. Beni yıllar öncesine götürdün. Bu arada 2002 deyince biraz da yaş belli oluyor. Çok keyifli zamanlardı. Ben aslında bakarsan şöyle tabir ediyorum kendimi. Ben taş devri girişimcilerinden birisiyim. Yeni jenerasyon girişimcilerden ciddi bir farkımız var. Hem avantajlı hem dezavantajlı tabii. O dönemlerde bugünkü olanakların önemli bir kısmı yoktu elimizde. Biz de farklı yöntemlerle yolumuzu aramaya çalışıyorduk. Tabii mümkün olduğu kadar çok yurt dışı konferanslara katılmaya çalışıyorduk. Yurt dışına gittiğimizde kitaplar alıp okumaya gayret ediyorduk ki o zamanlarda internet bile bu kadar yaygın değildi. Yani modemle dıt 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 sesleriyle bağlanıyorduk. Aynen. Her şey için kütüphanemizi koşardık zaten. Aynen öyle. Çoğu zaman uçaklarda kitaplar için ekstra bagaj parası ödediğimi çok iyi hatırlarım. Sırf bunun için geziler yaptığımda hatırlarım. Yayın da çok fazla yoktu o dönemlerde. Özellikle yapay zeka konusunda. Ama bir yandan da aslında yapay zekanın tarihine de çok kısa belki girmek lazım. İnsanlar şu anda günlük hayatlarına ChatGPT ile beraber yapay zeka girdiği için yapay zeka şu anda kendileri için gündem oluşturmuş olabilir ama ben 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünün son sınıf öğrencisiyken lisansta yapay zeka dersi almıştım. Takip eden yıllarda yurt dışı konferanslarda çok farklı açılardan yapay zeka ama o dönemki adıyla yapay zeka daha çok veriyle ilgili olan kısmıyla anılıyordu. Şu anda yapay zeka deyince büyük dil modelleriyle beraber soruyu sorarım, doğal dilde cevabını alırım gibi bir klişe şu anda yapay zekanın insanlarda yarattığı bir kavram olmaya başladı. O dönemlerde yazılım mühendisliğinde bu tür şeyleri çok kullanabilmek mümkün değildi. Daha çok kavramsaldı. Sonra ilerleyen zamanla beraber yapay zeka öncelikle görüntü işleme kısmına gelmeye başladı. Derin öğrenme ile beraber kedileri köpeklerden ayırmaya başladık. IBM'in o zamanki teknolojileriyle çok enteresan şeyler yapılmaya başlandı. İnsanların ilgisini çekti ama tabii bu kadar kamuoyuna yayılmamıştı o zamanki durum. Halüsinasyonlar da çok daha büyük ölçekteydi. Örnek vermek gerekirse bir tane köpek demir parmaklıkların arkasında gölgesi düştüğünde onu kaplan zannedebiliyordu o dikey çizgilerden dolayı. Şu anda tabii bu aşamaları çokça geçtik. Şu anda bambaşka şeylerden konuşuyoruz ama yapay zeka dediğimizde her şeyin temeli veri. Bugün çokça aslında yapay zekayı bilimsel anlamda bir temele oturtmak adına çok fazla veri kelimesinden bahsediyor olacağız. Evet. Şimdi yapay zeka dediğimiz zaman şu anda insanların tek gördüğü şey ChatGPT gibi veya Cloud gibi language models dediğimiz modellerden bahsediyoruz daha çok. Yani siz yapay zeka dediğiniz zaman bunun arkasında daha çok şey varmış gibi konuşuyorsunuz. Tabii. Yani aslında yapay zeka dediğimizde bunun taksonomisi, sınıflandırması çok farklı noktalara doğru gidiyor. Büyük dil modelleri bunun sadece belli bir kısmı ama şu anda en popüler kısmı o olduğu için herkes de yapay zeka denince hemen burayı anlamaya başlıyor doğal olarak. Bizim ülkemizde sen de artık Türk olmuşsun, çok iyi anlamışsındır. Bizde uzun süre
süre tıraş bıçağı denmezdi, jilet denirdi. Halbuki o bir marka. Kağıt havlu denmezdi, Selpak denirdi. Halbuki onun da farklı varyasyonları var. Dolayısıyla şimdi yapay zeka denince herkesin aklına, hatta büyük dil modelinde çok kullanan yok, ChatGPT, Claude. Bunlar yapay zeka olarak biliniyor ama arka tarafta bambaşka şeyler de var tabii ki. Anladım. Peki şimdi bu yapay zeka konusunda gördüğüm kadarıyla aşırı bir iyimserlik tarafı var yani. Herkesin böyle bir yapay zeka kullanıyorum veya yapay zeka ile şey yapıyorum. ChatGPT ile konuşarak yapıyorlar tabii bunu genel olarak. Bunun ne kadar doğru, yani en büyük yanlış anlama nereden başlıyor mesela size göre? Evet, şimdi yapay zeka aslında böyle bir sihir gibi. Burada da çok eski tarihlere gitmek lazım. Kimya ile simyanın, yani chemistry ile alkeminin arasındaki farkı görmek, tarih tekrar tekerrür ediyor diyebiliriz. İnsan bilmediği şeyden korkar ve bilmediği bir şey gerçekleştiği zaman da o hakikaten kudretli bir şey zannetmeye başlayabilir. Şöyle bir kabile düşünün. Hiç hayatında modern hayatı görmemiş ve yukarıdan bir yolcu uçağı geçiyor. Onu tanrı zannedebilir. Yani yapay zekanın şu andaki anlaşılan kısmı da aslında baktığınızda tamamen buna benzer bir analojiyle değerlendirilebilir. Birçok işi doğru yapıyor. Birçok açıdan insan hayatını çok kolaylaştırıyor. Belki de insanoğlunun son dönemlerde, son yüzyılda geliştirdiği en iyi teknolojilerden, en güçlü teknolojilerden bir tanesi. Ama yerinde ve arkasındaki yetenekleri bilerek, yaptıklarını ve yapamadıklarını bilerek kullanıldığı sürece, emin ellerde olduğu sürece çok doğru bir araç olduğunu düşünüyorum. Aynen dinamit gibi, biliyorsunuz. Alfred Nobel dinamiti şöyle tariflemiş. Demiş ki dil altı hapı kullandığınızda kalp krizini önler. Çok önemli bir şeydir. Ama tren soygunu ve banka soygunu da kullanırsanız da bir o kadar da tehlikeli bir şeydir. Dolayısıyla dinamiti doğru kullanmak lazım. Yani yapay zekada aslında bugünün dinamiklerinde çok kuvvetli bir dinamit. Hatta belki nükleer bir güç ama doğru ellerde kullanıldığı sürece. Şimdi tabii birçok insanlar şeyi de kullanıyor yani. Kendi hayatını yön vermek için de kullanıyor. ChatGPT ile konuşuyor. Bu konuda nasıl karar vereyim diyor. Yani özel Doğru. şeylerde falan da konuşuyor. Yani bunlar aslında çok ciddi şeyler. Aslında arkada baktığın zaman sadece çalışan bir matematik şey var. Geçenlerde bir soru da var hatta. Arabamın lastiğini değiştireceğim. Şeyden 5 dakika uzaklıkta nasıl gideyim diye soruyorum. Arabayla mı gideyim, yürüyerek mi gideyim diye. Yürüyerek gitmek için bütün mantıklı cevapları veriyor bana. Mesela yani. Doğru. Yani aslında yapay zeka beklediğimiz kadar mükemmel değil o zaman. Tabii ki. Şimdi burada anahtar kelime cognition, yani bilişsellik. İnsanda belli bir bilinç olduktan sonra herhangi bir alanda bir şey sormak istediğinizde en azından neyi nasıl soracağınızı bilecek kadar konuya hakim olmak gerekiyor. Daha derin konulara gireceğiz. Konuşmamızda bunun yazılım mühendisliği tarafına gireceğiz. Daha oralara gelmeden bile örneğin sağlıkla ilgili öksürüğünüz var. Bir doktora gittiğinizde hekim önce şikayetiniz nedir diye sorar. Siz bir yerden girersiniz. O sonra kendi içindeki bir algoritmik karar ağacıyla soruları derinleştirerek sizin aslında şu sebepten dolayı mı yoksa bu sebepten dolayı mı öksürdüğünüzü anlamaya çalışır. Yani öksürüğün mesela temel sebeplerinden bir tanesi soğuk algınlığıdır ama aynı zamanda reflüdür. Siz reflüden dolayı mı öksürüyorsunuz yoksa soğuk algınlığından dolayı mı öksürüyorsunuz? Yemeklerden hemen sonra gidip şekerleme yapıyorsanız reflünüz azmış olabilir. Ondan dolayı da öksürüyor olabilirsiniz. Hiçbir şekilde bir soğuk algınlığı almamış olduğunuz durumda bile. Şimdi yapay zekanın bunu bilebilme ihtimali yok. Dolayısıyla sizin sorularınıza karşı o da o hekimin verdiği reaksiyona benzer bir reaksiyonla o karar ağacında doğru bir yere oturtmaya çalışıyor süreci. Ama işi bilen, bilinçli yapay zeka kullanıcısı ne yapıyor? Promptunu yazarken çok daha geniş bir perspektifle baştan söylüyor. Diyor ki bak ben aslında yemeklerden sonra şekerleme yapan bir insan değilim. Dolayısıyla reflü ile ilgili bir takım sıkıntılarım yok. Ama şunlar da oldu. Şu anda öksürüyorum. Bana ne demek istersin? Tek token'da belki veya bilemediniz ondan sonraki ikinci token'da bütün sorunuzu çözebilirsiniz. Ama şu anda hiçbir şeyden habersiz, öksürükle ilgili herhangi bir bilgi bilmeden siz sormaya başlarsanız yapay zeka da size şunu şöyle ister misiniz, bunu böyle ister misiniz gibi gönül okşayıcı ve tatlı sorularla aslında sizin bir anda 11, 12, 15 tane token'unuzu çok rahatlıkla alıp cebinizden götürebilir. Bu arada token derken yapay zeka için harcadığımız Harcanan para Tabii diye. ki. Her soru karşılığında ödemek durumunda olduğumuz para. Aslında şöyle düşünmek gerekiyor. Geçenlerde bir video seyrettim. Çok hoşuma gitti. Cebinizde bir kredi kartı var. O kredi kartında belli bir krediniz var. Kredi kartını çocuğunuza verdiniz. Siz harcarken her harcamadan sonra tutup mobil bankacılıktan bakıyorsunuz. Yani şu anda ne kadar limitim kaldı. Ama çocuğun öyle bir durumu yok. Babanın kartı, annenin kartı. O sonsuz zannediyor onu. Pıt. Sonra akşam bir geliyorsunuz. Yarın pazarda harcayacak para yok. Evet. Şimdi bunun karşılığını aslında yaşıyoruz. Ne oldu? İşte Uber'in bir yıllık mühendislerin yapay zeka bütçesini 4 ayda harcaması gibi. Bilişselliği bilerek soru sormak ve yapay zekayı kullanmak bu anlamda önemli. Analoji de buradan geliyor. Anladım. Peki sizce bu yapay zeka biraz balon
olduğunu düşünüyor musunuz? Yani çünkü birçok şey gördük. Ne bileyim Multiverse gibi, NFT gibi. Yani bu AI'da onun gibi bir şey mi olacak yakında? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla bence balonu iyi tarif etmek lazım. Çünkü bir şeye bir yakıştırmada bulunmak için onun tanımını doğru koyuyor olmak lazım. Yaklaşık 50 küsur yıllık, 60 yıllık bir araştırma alanı olduğuna göre yapay zeka ve bugüne kadar da yapay zekadan kimse kaçınmadığına göre aslında yapay zeka kavramsal olarak hayatımızda olmaya devam edecek. Yoksa gerçekten bir balon olsaydı şimdiye kadar bilimsel alanları bu kadar makale olmazdı. Arkasında bu kadar elle tutulur matematiksel modeller olmazdı. Ve günün sonunda biliyoruz ki bu hakikaten çalışan arka tarafta bir yapı var. Ama bununla beraber o yapıyı ortaya koyan matematikçilerden bazıları da diyor ki şu anda popüler olan yapay zekadaki büyük dil modellerinde duvarlara yaklaşmaya başladık. Yani limitasyonlar oluşmaya başladı. Ve bundan dolayı da bazı yapay zeka teknoloji şirketlerinin zaten sıkıntı yaşadıklarını da görüyoruz. Bunlardan bir tanesi OpenAI. Farklı yaklaşımlarla buradaki darboğazları görüp kendine fırsat yaratanları da biliyoruz. Mesela Anthropic. Anthropic'in Claude yapısı OpenAI'daki worst practice dediğimiz yapılmaması gerekenleri aslında doğru bir şekilde toparlayıp bunları sadece o matematiksel algoritmalarla değil, bunu aynı zamanda yazılım mühendisi algoritmalarıyla da birleştirerek aslında bir tarafta matematiksel analitik düşünceyle diğer tarafta algoritmik düşünceyi birleştirerek çok çok daha etkin modellerle karşımıza gelmeye başladı. Dolayısıyla balon tabii yani neresinden baktığınıza bağlı. Bazıları hayatın her noktasında yapay zeka ile bunu çözebileceğini düşünüyor ise onlar açısından balon ve patladı. Patlayacak da değil, patladı. Ama bence yapay zekaya bu gözle bakmak zaten doğru değildi. Bu anlamda düşündüğünüzde işinizi dijitalleştirirken, süreçlerinizi hızlandırırken insan bilgisayar etkileşimi dediğimiz yani HCI dediğimiz o kavram var ya, Human Computer Interaction. Bunu doğru bir mecraya evriltmek adına aslında yapay zeka şu anda bize sunulmuş en büyük nimetlerden bir tanesi. Teknolojik anlamda baktığımızda bence yapay zeka bir balon değil. Birçok araştırmacı da, birçok uzman da konuya böyle yaklaşıyor. Ama son kullanıcı olarak her şeyimi ben ona sorarım. Yani alışverişte kırmızı eteğimin üzerine krem rengi bluzla gider miyi de soracaksanız tabii ki buralarda o tokenlar her birisi günün sonunda para. O paralar da bittiği anda balon da sönebilir. Balon kısmına baktığımızda sıkıntı aslında iki tane yerde karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bilinçsizlik. İkincisi de bu işin arkasında aslında bu bilinçsiz kişilerin gereksiz sorularından dolayı harcanan gereksiz temiz su, elektrik enerjisi ve günün sonunda para. Bu temiz su olay nedir hocam? O bilgisayarları soğutmak için gerekiyor ve bunu da çoğu zaman da kirli suyla yapamıyorlar. Çünkü o chiller denilen cihazların da belli bir filtrasyondan geçmiş. Yani temiz su derken içme suyu olması şart değil ama belli bir filtrasyondan geçmesi gerekiyor. Bazı araştırmacıların dediğine göre bir tane garip bir soru, işte dedemin evini renklendirir misin diye söylediğimizde 1,5 litrelik o suyun aslında soğutma amacıyla kullanıldığını ve sonra tekrar doğaya salındığını iddia ediyorlar. En küçük token için harcanan yarım litre sudan bahsediyor. Bence elektrik enerjisi kadar kritik bacaklardan bir tanesi bu. Bunun da sürdürülebilirliği çok da mümkün değil. Hal böyle olunca enerjiyi doğru üretemeyen kişiler, enerjiyi ucuza üretemeyen kişiler buralarda çok ciddi sıkıntılar yaşayacaklar. Onun için işte veri merkezlerindeki yatırımlar bir anda durdurulmaya başlandı. Çünkü talep bunu karşılayamıyor. Hala daha sadece Anthropic'in yapay zeka bir teknoloji şirketi olarak para kazanan modda olduğunu, diğerlerinin hala daha cash burn ettiğini, parayı yaktığını yatırımsal olarak onu soracağım söylüyorlar. aslında. Yani madem bu kadar şey değil, yani çok ciddi yatırımları görüyoruz bu aralarda. Doğru. Yani inanılmaz bir yatırımları var. Yani revenue tarafı tabii dediğiniz gibi o kadar değil ama yani valuation tarafları görüyoruz. Out of the sky yani. Doğru. Yani bunun mantık nerede? Nerede oturtuyorlar? Valla valuation işi benim uzmanlık alanım değil ama dönemsel olarak teknoloji şirketlerinin değerlemelerine baktığımızda değerleme aslında bugünkü duruma değil de hep eğilime yönelik olarak yapılıyor. Yanlış bir şey söylüyorsam tabii söz meclisten dışarı konunun uzmanları lütfen burada bizi mazur görsünler ama yani değerleme belli bir hizmetin veya ürünün ileriki dönemde nereye evrilebileceğine olan yatırım olarak algılanıyor. Dolayısıyla şu anda henüz aslında bazı emareler gelmeye başladı. Bununla beraber yatırımlar da yavaşlatılmaya başlandı. Ama geçen sene bu zamanlar bu videoyu çekiyor olsaydık herkes çaya çorbaya yapay zeka limon gibi sıkma derdindeydi. Ama hayatın artık o kadar kolay olmadığını görmeye başladı. Bu bir. İkincisi tek kutuplu
olan tekelleşmiş teknolojiler aslında çoğu zaman sıkıntı yaratan teknolojilerdir. Çok uzun yıllar bunları gördük bilişim tarihinde. Bir dönem kapalı sistemler vardı. O kapalı sistemler çok yüksek işlem gücüne sahipti ve o kapalı sistemleri geliştiren çok büyük firmalar bütün dünyada çok ciddi bir hakimiyet içerisinde oldu. Ama bugün bakıyorsunuz o firmaların yapay zeka gibi daha yükselen eğilimde bir aşamada çok da başarılı olamadıklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla tekelleşme aslında her anlamda sıkıntılı. Yapay zeka teknolojilerinde de tekelleşme çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Benim de genelde LinkedIn paylaşımlarımda dikkat çekmeye çalıştığım konu bu. Tekelleşmeye karşı tedbirlerinizi almanız gerekiyor. Tabii bu hareketlerin arkasında hemen başka reaktif hareketler de oluyor. Genelde Avrupa'nın böyle bir reaktif hareketi göstermesi beklenir. Çünkü Avrupa'da uzun yıllar bilimin temeli. Hala da bilişim alanında özellikle Kuzey Avrupa'da çok kritik üniversiteler, çok güçlü araştırmacılar var. Ama Avrupa bu reaksiyonu gösteremedi. Fakat diğer tarafta doğudan Çin çok farklı bir reaksiyon göstermeye başladı. Çünkü buralara hem para harcamak lazım hem buraları devlet fonlarıyla desteklemek gerekiyor bilim insanlarını. Bunlar için de milyarlarca dolar paraya ihtiyaç var. Dolayısıyla bu milyarlarca dolar parayı da ortaya koyabilmek için ya daha önce biriktirmiş olmanız lazım ya da şu anda işlerinizin devlet olarak çok iyi gidiyor olması lazım ki bu fonları ayırabilirsiniz. Çin şu anda bu reaksiyonu çok doğru bir şekilde göstermiyor. Böyle olunca tekelleşme bir aslında baktığınızda kırılma noktasına doğru gidiyor. Çin'in yaptığı araştırmalar kamuoyuna mal olursa, bilimsel anlamda açık hale gelirse o zaman işte diğer taraftaki okyanusun diğer tarafında tekelleşmeyi savunan teknoloji şirketleri açısından da farklı bir yapılanma olacak. Bunun olması çok iyi bir şey. Hem Hindistan hem Türkiye açısından hem de Avrupa açısından. Çünkü dediğim gibi Avrupa'nın bütün devletlerini bir araya getiriyorsun. Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyorsun. Bu kadar araştırma fonunu destekleyebilecek paraları çıkarması çok kolay değil. Çünkü oralara devasa donanım yatırımları yapılması gerekiyor. O çipleri aslında çipi üreten makineyi, en iyi makineyi yapan Avrupalı, Hollanda ama Avrupa'da Nvidia'ya rakip çıkabilecek bir yapay zeka çip üreticisi henüz belirmiş değil. Yani böyle bir şey olmadığı durumda da o zaman istediğiniz kadar matematik modellerle işin mantıksal tarafıyla, kavramsal tarafıyla uğraşın ama günün sonunda bunları çalıştıracak olan elektronik cihazlara ihtiyaç var. O elektronik cihazları çalışmak için enerji ihtiyacınız var, suya ihtiyacınız var, günün sonunda paraya ihtiyacınız var. Bunların hepsi aslında hem Türkiye için hem de daha büyük ölçekte Hindistan için bence çok önemli noktalar. Bunlara dikkat ederek devlet politikalarını oluşturmak lazım diye düşünüyorum. Umarım Türkiye'den de bir LLM çıkacak diye umuyoruz. LLM'in çıkması çok önemli mi acaba? Şu anda bilmiyorum. Soru evet. işareti. Evet. Yani çalışanlar var, kamu destekli çalışanlar var, kamudan destek alarak çalışan özel girişimler var. Bunlar çok önemli şeyler tabii ki ama şunu söyleyeyim, mesela Pardus Türkiye'nin Mesela çok bilinen bir işletim sistemiydi ama Pardus'tan bir şekilde vazgeçildi. Vazgeçilmesinin sebebi aslında Türk hükümetinin veya Türk kullanıcısının Pardus'a inancından vazgeçmesi değil. Onu ikame edebileceği, para vermeden ikame edebileceği başka Linux diyaleklerinin oluşmasından dolayı, yani bugün Debian'la da işini görebiliyor, Ubuntu'yla da işini görebiliyor ve Linux bambaşka bir noktaya doğru gitmeye başladı zaten. Zamanında bayağı bir 2 sene boyunca kullanmıştım Pardus'u. Tabii. Çok da beğenmiştim. Yani gayet başarılı Evet. ama yani olmazsa da hayatınız duruyor mu? Durmuyor, çünkü ikame edebileceğiniz bir şey var. Şimdi LLM konusunda da siz LLM teknolojisi kendi başınıza üretemediniz diyelim ki. Bunu üretip dış dünyaya bilimsel anlamda kamuoyuna mal olmuş bir şekilde açan yapılar artmaya başladığında, Çin'de bununla ilgili şeyler var. Bu çalışmaları yaygınlaştırıp üzerine katma değerli başka şeyler yaparak da hareket edebilirsiniz. Çünkü bugün başlasanız bir LLM teknolojisi geliştirmeye milyarlarca dolar harcayacaksınız. Buna uygun belki donanımlar gelişmeniz gerekecek. Sadece o modeli yaratmanız yetmeyecek. O modeli etkin çalışmak için buna göre özelleştirilmiş çipleri üretme. Yani bu aslında birbirinin içine girmiş böyle halkalar gibi, birisinden başladığınız zaman kocaman bir sektörü desteklemeniz gerekiyor. Bunun için de çok büyük fonlara ihtiyaç var. Yani 10 milyarlarca dolarlık fonlara ihtiyaç var. Hindistan belki bunu sağlayabilir ama Türkiye açısından önümüzdeki dönemde bu kadar büyük fonları Avrupa Birliği harcayamazken, yani Türkiye'nin buraya bu kadar büyük fonlar ayırabileceği konusunda herkesin tabii ki çok ciddi şüpheleri var. Evet. Şimdi ihtiyaç konusunda baktığımız zaman yapay zeka artık şey gibi geliyor. Neredeyse sürekli konuştuğumuz bir insan seviyesine geliyor. Yani İngilizce konuştuğumuz zaman evet çok rahat anlıyor, cevap verebiliyor ama ben mesela Hintçe'ye geçtiğim zaman
zaman olmuyor. Veya benim kendi konuştuğumuz dili var. Telugu diye konuştuğumuz zaman. Onun da ayrı ayrı slanglar var bir de. Ayrı ayrı Tabii dilleri lehçeleri var. Lehçeleri var, evet. Yani bu lehçelerde girdiğim zaman artık hiçbir şey anlamıyor yani. Mesela Grok biraz çözmeye başladı bu işleri ama yine de eksik tarafları var. Yani ben gördüğüm zaman Türkiye'de de benzer bir durum var. Karadeniz'e gittiğimiz zaman farklı şekilde konuşuyor. İzmir taraflara gittiği zaman insanlar Doğru. farklı. İstanbul beyefendiler çok daha farklı Doğru. konuşuyor. Yani böyle lehçeler var. Dil olarak iletişim kuran, B2C kullandığımız zaman insanlar daha çok böyle bir modele ihtiyacı duyuyor diye düşünüyorum. Açıkçası bu iletişim için lazım Doğru. olabilir belki. Doğru. Bu konuda %100 haklısın. Benim söylemek istediğim bu değildi. Benim söylemek istediğim sıfırdan bu lehçeleri de anlayacak bir büyük dil modeli için bir araştırma projesi başlatmak yerine benzerleri atıyorum mesela Çin'de. Çin'de çünkü standart Latin alfabesi dışında bir dil üzerinden bunları geliştiriyor. Burada açık hale gelmiş bir teknolojiyi alıp bunun özelleştirerek hareket etmek belki çok çok daha ucuz ve çok daha çabuk hedefe ulaşmayı sağlayacak. Yoksa sıfırdan bütün atıyorum Hindistan'daki lehçeleri de içeren bir LLM. Yani devletin buna çok çok büyük para harcaması lazım. Ama benzer bir problem çözülmüşse atıyorum aynı problem Çin'de de var. Orada da farklı lehçeler var. Biliyorsun Çin imparatoru olan Çin'in başa geçmesinin sebebi bu. Çin'de farklı farklı konuşulan dilleri insanlar konuşarak ve dinleyerek anlayamadıkları için bunu bir alfabeti ve düzende yazıya çevirip yazı üzerinden anlaşsınlar dediği için bu kadar büyük bir imparator olmuş. Dolayısıyla benzer bir yapıyı büyük dil modellerinde de olan bir teknolojiyi evrilterek kullanmak çok daha çabuk hedefe ulaşmayı ve çok daha ekonomik olarak hedefe ulaşmayı sağlayabilir. O anlamda söylüyorum. Yoksa tabii ki kesinlikle lazım. Herkesin İngilizce bilmesini beklemek veya İspanyolca bilmesini beklemek çok mantıklı bir şey olmaz. Ya Hindistan'da bu konuda belki beraber çalışılabilir. Belki Türkiye'de. ama yani Sarvam bilmiyorum AI yani bir tane. kolay bir şey değil. Buralarda çok büyük fonlarla kolay bir şey değil derken bilimsel olarak yapılamayacak hiçbir şey yok. Mühendislik olarak yapılamayacak hiçbir şey yok. Yeteri Evet, kadar fon var mı? Ya aslında fon artı bildiğim kadarıyla zeka da lazım. Yani human resource da çok önemli burada. Valla dünyada o bir- kadar çok human resource var ki yani insan Hindistan'da yani bu kadar nüfusun içerisinde bırakın nitel analizi, nicel analiz bile yaptığınızda 1,5 milyar nüfusun içerisinde %10'u alsanız değil mi? Bu bile çok ciddi bir rakam. Amerikan nüfusundaki akıllı insan sayısının bile kat kat fazlası. Dolayısıyla mutlaka doğru bir şekilde bir kümeyi bulup bunu doğru yönlendirmek için fon lazım, politika lazım. Bunları doğru bir aşamaya yönlendirmek lazım. Çin bunu Katılıyorum. yapıyor. Doğru. Mesela. Ama Avrupa Birliği henüz daha başlamadı. Avrupa Birliği hala da suların kapakları şişeden düşmesin diye kenarından yapışmakla. O mimler de çok Aynen. geziyor evet şu an. Onlarla meşgul. Gördüm. Yani Hindistan'da mesela bu konuda çok ciddi yatırımlar yapmaya başladı. AI Mission diye bir program başladı. Yaklaşık 1,5 milyar dolar gibi bir yatırım yapıyor bu konusunda. Hatta Sarvam AI'de bir tane lokal diller üzerinde çalışan bir model. Yani bunun amacı aslında Hindistan'da biliyorsunuz çok fazla yoksul insan var. Yani remote bölgelerde yaşayan, daha bilgisayarlar bile gelmeyen bölgeler bunlardan. Yani onlar direkt yapay zeka ile konuşup medikal destek bile alabilecek şeylere destek olan bir modeller mesela bunlar. Orada çok iyi yapay zeka işimize yarıyor aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak mesela bu çok bilinçli bir kullanım alanı. Buraya devletin kesinlikle yatırım yapması lazım. Doktorun erişemediği bölge. Türkiye'de de var. Kırsal kesimde. Ama burada sağlıkla ilgili olan kısım biraz tabii haddimizde aşmamak lazım. Sağlık biraz tehlikeli ve son dönemlerde dikkat ediyorsan büyük dil modelleri de bazı konularda verdiği bilgi mesela bu kodu dikkatli kullan diyor. Tabii bu bilgi teyide muhtaçtır diyor. Doktorla bir hekimle mutlaka bunu müzakere et diyor. Yani buralarda da çünkü davalar oluşabilir. İşin hukuki boyutları. Onları da belki sonra konuşuruz. Aynen. İlerleyen Peki zamanda. hocam o zaman yapay zeka işimi alacak mı mesela? Yani şu anda yıl sonuna kadar çok ciddi işsizlik oranı artacağını söylüyorlar yapay zeka yüzünden. Herkes işi daha kolay yapmaya başlıyor. Hatta işi bilmeyenler bile bu işi ben yaparım diye ortaya çıkıyor. Yani bu durumlar ne olacak? İşsizlik durumu nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi işsizlik nasıl tarif edilmeli? Ona bakmak gerekiyor. Mühendislik hayatıma başladığımda 2 sene iş ve iş bulma kurumunun otomasyonunu yaptım. Orada iş denildiği zaman iş piyasası diye bir kavramla başlıyor her şeyin tanımı. Yani toplamda ne kadarlık bir iş piyasası yaratabiliyorsun? İşlerin tanımı değişebilir. Ama günün sonunda her bir birey yaptığı işe karşılık edindiği kazanç bunun toplamı hem sayı olarak hem de büyüklük olarak nereye geliyor? Şimdi hesap makinesinin olmadığı bir dönemde insanlar defterleri kalemle çarp böl bankaları biliyoruz eski zamanlarda. Çok fazla banka memuru vardı. O banka memurlarının yerini şu anda mobil bankacılık, internet bankacılık
bankacılığı için yazılım geliştiren mühendisler aldı. Yapay zekadan öncesi bahsediyorum. Ve buralardaki artistik tasarımları yapan web tasarımcıları, grafik tasarımcıları aldı. ATM üreten şirketler aldı. Günün sonunda iş piyasası büyüdü. Sayı olarak da büyüdü, insan olarak da büyüdü, yarattığı değer olarak da büyüdü. Ama banka memurlarının sayısı azaldı. Şimdi bu göze bakınca işsizlik arttı mı? Siz sadece banka memuru olarak çalışabilen bir bireyseniz sizin açınızdan işsizlik artacak. Ama hızlıca evrilip burada bir grafik tasarım işine atlayıp zaten bankacılıkta da yaptığınız işleri biliyorum veya dijital süreç dönüşümü kısmında danışmanlık noktasına evrildiğinizde o zaman hem maaşınız artacak hem pozisyonunuz artacak. Aynı kişisiniz, işinizi kaybetmemiş olacaksınız. Burada tarifleri çok doğru yapabilmek lazım. Yapay zekanın bu haliyle hayatımıza girmesiyle beraber iş yapış süreçleri %100 değişecek. Değişmeye başladı zaten. Bu değişim sonucunda tabii bir yerde de artık bu normlaşmaya başlayacak. Şimdi herkes yeni normale adapte olmaya çalışıyor. Nerede agent çağırmalıyım? O agent'tan gelen bilgiyi nereye koymalıyım? Benim süreçlerimde nereye oturmalı? Herkes aynı agent'ları çalışıyor. Rekabette ben burada nasıl farklılık yaratacağım? Herkes şu anda böyle bir belirsizlik bulutunun içerisinde kendine burada bir yer ayırmaya, bulmaya çalışıyor. Ama günün sonunda çalışanlar bir şekilde zaman içerisinde evrilecekler. Hatta eğitim süreçleri de buna yönelik olarak evrilecek. Şimdi işler bitiyorsa en çok işin yok olmasından kim korkar? Üniversiteler korkar değil mi? Bölümleri kapatmaları gerekiyor. Şu anda böyle bir panik hissediyor muyuz? Üniversitelerde hissetmiyoruz. Çünkü onlar yüzyıllardır varlar akademiler. Ve değişen duruma göre hemen yollarını değiştiriyorlar. Bundan 15 sene önce dünyada çok tek tük Avrupa'da bir iki tane yazılım mühendisliği bölüm vardı. Şimdi Türkiye'de belki saysan 25, 30, 40 tane yazılım mühendisliği bölüm var. Daha önce yapay zeka mühendisliği bölümü yoktu. Şu anda yapay zeka mühendisliği bölümü var. Eskiden yazılım mühendisliği bölümünde akademisyenlik yapanlar şimdi evriterek kendini, geliştirerek kendilerini yapay zeka mühendisliği. Yani burada iş kaybının ne olduğunun tarifini doğru vermek gerekiyor. Toplamda iş gücü piyasasında bir kayıp olmayıp giderek büyüyecek ama burada hakikaten eğer siz yeteneklerinizi bu yeni dünya düzenine adapte edip yürüyebiliyorsanız hiçbir kaygınız yok. Yani ama yapamayacaksanız o zaman büyük bir sıkıntı var. O zaman diyorsunuz ki yeni iş kollar oluşacak. Tabii. Sizce yapay zeka ile oluşacak bu yeni iş kollar nasıl bir şey? Yani şimdi hemen oraya prompt engineering diye böyle gereksiz bir kavram yerleştirdiler. Prompt engineering, yani prompt yazmanın mühendislikle bir alakası olamaz değil mi? Çünkü mühendis kelimesi hendeseden gelir. Hendese hesap demektir, geometri demektir, matematik demektir. Tamam, şimdi prompt yazmanın tek matematiksel çıkarımı şu olabilir: ne kadar az token yakabilirim. Tamam ya, buradan mühendislik olmaz. Yani burada yeni meslek olarak ben çok iyi prompt yazarım, prompt engineer. Bu değil. Burada dijital dönüşüm sürecinde hakikaten bu yeni yapılarla beraber ne yapabilirsiniz? Mesela şu anda en çok ihtiyaç olan konulardan bir tanesi, herkesin elinde legacy uygulamalar var. Değil mi? Bu legacy uygulamaların hiçbirisi şu anda yapay zeka odaklı değil. Önümüzdeki 10 sene içerisinde belki çok fazla sıfırdan yaratılmış, yazılmış, geliştirilmiş yapay zeka odaklı uygulamalar göreceğiz. AI first diye bir kavram var. Yani mobile first'tü bir zamanlar, şimdi AI first. Onunla beraber yeniden yazılanlar bize 2035-40'da bolca kullanmaya başlar. Belki şu andaki bilet rezervasyon sistemlerimiz bile bu şekilde olacak. Ama şu andaki uçak bilet rezervasyonu sistemimiz bu halde mi? Değil. Yapay zekadan yararlanmalı mıyız? Evet. O zaman bağlantılı uçuşları yönetebilmek için buralara bir takım şeyler geliştirmek gerekiyor ve bunları eski sistemlere bağlamak gerekiyor. Eski sistemlere bağlamayı bilen kişiler, hiç ummadığınız bir şekilde IBM COBOL programcıları, burada biraz kendini yapay zeka ile geliştirip bu eklemlemeyi, agentları buraya yerleştirmeyi becerebilirlerse yıllık gelirleri 250-300 bin dolarları bulabilir. Harika. Tamam. Yani konu bu kadar aslında net. Dolayısıyla bu bir değişim süreci, dönüşüm süreci. Buna iyi algılamak lazım. Buna iyi adapte olmak lazım. Ama kimsenin şüphesi olmasın, dünya üzerindeki en değişime hızlı adapte olabilen varlık insan. İnsan bunu da becerecektir. Şimdi yazılım konusunda zaten soracağım tekrar. 2025'te mesela yine yapay zeka kullanarak kod yazıyordum örnek. Ama şu anda son 6 aydır nereden baksanız tamamen prompt yazıyorum. Kendisi yazıyor ve daha önce yazdığım kodları mesela güvenemiyordum. Yani şu anda yazıyorum, tamamen kusursuz bir şekilde yazıyor yani. Kullandığımız şey Cursor olabilir, Codex olabilir veya Cloud Code olabilir. Yani bu tarz yazılımlar gittikçe ilerlediğini görüyoruz aslında. Yani bir yazılımcının işi tamamen aslında o devralmış gibi görüyorum şu anda açıkçası. Yani bunun sizce Çok nasıl güzel bir şey olacak? Bu mükemmel bir soru. Şimdi yazılım nedir?
Oradan başlayalım. Yazılım sadece web arayüzü olan, mobil arayüzü olan veri tabanlarına kayıt yazıp silen, sorgulayan sistem midir yazılım? F-16'nın komuta kontrol sistemi yazılım mıdır? Bu anlamda bir yazılım değil ama günün sonunda bir yazılımdır değil mi? Komuta kontrol sistemi. Aynen. Peki cursor üretebiliyor mu? F-16'nın bana komuta kontrol sistemi kodlarını ver dediğinde verebiliyor mu? Henüz değil. Ne zaman verecek? Ne zaman verecek sence? Belki bir 10 Yapay sene sonra zeka yapar bu mı acaba sorunun diye. cevabını kendisi söylüyor. Yapay zeka diyor ki ben daha önce benzerlerini görürsem buradan çıkarımda bulunabilirim. Ne kadar çok benzerini görürsem o kadar halüsinasyonu düşük çıkarımda bulunabilirim. Ama ve lakin bana hiçbir şey bununla ilgili daha önce yüklenmezse ve ben bir yerlerden bunu alamazsam, Pentagon'a bir şekilde girip oradaki veya Lockheed Martin'in kendi repolarına girip bunları alamazsam özür dilerim kusura bakmayın diyor. Demek ki burada anahtar kelime benzerlerinin ne kadar yaratılabileceği, ne kadar bulunabileceği ile ilgili. Şimdi problem şu. Deli dana diye bir hastalık vardı. Hatırlarız değil mi? Danalara ölmüş Evet. danalara etlerini yediler. Sonra hayvanlar kafayı yediler. Çünkü doğanın akışına aykırı. Genetik yapıya aykırı. Dünya öyle bir şekilde yaratılmış ki kimse kardeşiyle evlenemiyor. Kazara akrabasıyla evlenene de doğa hemen cezasını kesiyor. Şimdi yapay zeka için en büyük tehlike başladı. Ne kadar çok bilişim sistemi ve yazılım sistemi yapay zeka tarafından üretilirse ve bir sonraki yapay zeka modelleri onlardan beslenmeye başlarsa oradaki hatalar benzetişim anlamında sistemin içine girme noktasında üstel olarak artarsa 5 sene sonra en çok parayı yazılım mühendisleri kazanabilir. Niye biliyor musun? O teknik borçları, o büyük problemleri yakalayıp düzeltebilmek için. Yani yapay zekanın en büyük şu andaki düşmanı kendisi. Python kuyruğunu yemeye başlıyor. Temiz bir sudan beslenmesi lazım yapay zekanın. İnsanın ürettiği gerçek problemlere, zor kısıtlara sahip problemlere doğru ve geçerli çözümleri, denenmiş çözümleri üretip onları açık dünyaya bırakmalı. Yapay zeka bunları toparlayıp buralardan hakikaten doğru çıkarımlarla doğru yapıları verebilmeli. Şimdi biraz önce çok kritik bir şey söyledin. Dedin ki daha önceleri kodlar istediğim seviyede değildi. Artık istediğim seviyeye gelmeye başladı. Bu aslında belki de bir son tepe noktası olabilir. Bundan sonra acaba yanlış gelip birleşip repolara aktarılan sistemlerden beslenen yapay zeka, atıyorum Optimus 7.2 modeli acaba Optimus 4.8'e aratacak mı? Buradaki en büyük tehlikelerden bir tanesi bu bir. İkincisi bir ürünü üretmek, özellikle yazılım konusunda uzmanlığımız olduğu için oradan gidelim. Bir ürünü ürettiniz de ne için üretiyorsunuz? Ürünün kalitesinin tarifi nedir? Yazılımın kalitesinin tarifi nedir? Yazılımın kalitesinin tarifi hızlı üretilmesi midir? Az hatalı mı olmasıdır? Az çökmesi midir? Çok hızlı çalışması mıdır? Az koda sahip olması mıdır? Az kodda çok iş yapması mıdır? Yapay zekalar kodları ürettikçe aslında orada tekrar eden bloklar da farklı yerlerde duruyor. Bunun optimizasyonunu yapma ihtimali yok. Peki birisi bunları gözden geçirmek istese biz bunu tekrar kime gözden geçirtiyoruz? Kodumuzu alıyoruz, diyoruz ki Claude'ya şu an bir baksana. Kendi ürettiği kodu kendisi gözden geçiriyor. Bu arada tabii farklı yöntemler kullanılıyor. Diyor ki işte burada Claude'un ürettiği kodu alıyoruz, gidiyoruz Copilot'e veriyoruz. Sen bunu review et diyoruz. Oradan çıkanı öbür tarafa veriyoruz. Bu aslında Python'un daha hızlı kuyruğunu yemesine sebep olmaya başlıyor. Bu sefer her iki taraftaki büyük veriler de kirlenmeye başlıyor. Ve herkes bunu hızlıca yapmaya başladığında buralardan gelen o kirlenen su, böyle bir baraj düşün. Yukarıdan aşağı sular akıyor. Her yerde kanalizasyon suları da buraya karışırsa en alttaki köyün temiz su içme şansı çok da fazla kalmayacak. Daha çok. Bu aslında teknolojik olarak Waterfall'un yeni bir tarifi. Burada AI ile yapay zeka ile kirlenen Waterfall yaklaşımına doğru gidişat var. Bununla ilgili çok enteresan videolar var. İleride boş bir zamanında seyretmeni tavsiye ederim. Yani bu kolay bir iş değil. Özellikle çok insanın kod geliştirdiği ortamlarda kolay değil. Bir de açık dünyaya olmayan sistemler. Mesela bankacılık, bankalar verisini dış dünyaya açamıyor. Kodunu da açamaz. Ve ben LinkedIn'de özellikle uyarıyorum, diyorum ki eğer şirketin patronu değilseniz şirketin kodunu gözden geçirmek için yapay zekayı verirken 3 kere düşünün. Bu yasal bir suç. Tabii. Bu şuna benziyor. Bir bilgi var, bir formül. O formülü bu formül doğru mu diye bir tane kimyacıya sormaya benziyor. Evet. Buralar çok önemli konular. Aynen. Aslında izimiz olmadan bir sürü data zaten kullanıp eğitilmiş modeller bunlar yani her türlü. Peki diyelim ki bunun bir de güvenlik tarafı var ciddi anladığım kadarıyla. Yapay zeka şu anda nasıl bir güvenlik önlemleri kullanılıyor? En son duyduğum kadarıyla Cloud'da mesela sırf güvenlik üzerinde çalışmak için bir eleman alınmış. Bu niye bu kadar önemli yapay zekada güvenlik konusu? Şimdi şöyle, bunun aslında temelde bir tane sebebi var. Ticari olarak başarılı olabilmeniz için rakibinizden farklı bir şey yapmanız lazım. Yani en küçük akademik araştırmada bile derler ki tez jüriye çıktığınızda senin katma değerin nerede? Value contribution. Müşteri bunu çok daha acımasızca soruyor.
Ahmet yerine Mehmet olarak senden bu ürünü niye alayım? Şimdi herkes aynı yapay zekayı aynı ajanlarla aynı şekilde sorup gelip bunları birleştiriyorsa o zaman farklılaşmanızı anlatabilmeniz çok kolay değil. Sizin farkı bir yerde yaratmanız gerekiyor. Bu ikisi noktada olabilir. Dikey ve yatay. Dikeyde şöyle olacak. Küçük dil modellerine ciddi bir kayış var. Büyük dil modelleri hem pahalı hem de ülke dışına çıkmak zorundasınız. Siz bulutta o yapay zeka teknoloji şirketlerinin hizmet ünitelerine göndermek zorundasınız. Onun yerine kendi içinizde o hani şirketin gizli sosu var ya, o gizli sosu tutmak adına aslında daha Mistral falan gibi yapıların çıkardığı küçük dil modelleriyle bunları kendi içinizde çözebilirsiniz. İkincisi, oraya gönderdiğiniz yapıyı minimal hale getirip, yani dış dünyaya agent'a sorduğunuz minimal hale getirip orada her şeyi analitik olarak büyük dil modeline sormak yerine aslında bir miktar aklı da içeride tutup bazı kısımları da siz o gizli sosu içeride tutup birleştirecek algoritmik yapılarla eşleştirdiğinizde o zaman işte hem güvenlik adına çok ciddi derecede önlemler almaya başlıyorsunuz hem de müşteri size senin farkın ne dediğinde bunu daha rahat anlatabiliyorsunuz. Güvenlik başlı başına bir önemli konu. Yani onu belki ayrı bir siber güvenlik uzmanı ile ayrı bir program yapmanda fayda var. Çünkü yapay zeka ile beraber güvenlik duvarları herkes Cisco'dan firewall'lar aldı, onları koydu, bunları koydu falan filan ama ne oldu? Anahtarı da gittik dışarıya kapının dışına astık değil mi? Yapay zekada ajana diyoruz ki bak anahtar paspasın altında. Ne oldu? Fiziksel olarak bütün katmanlarda güvenliğe dikkat etmeye çalışırken bir anda hop bir tane kapı açtık oradan da backdoor'la her şeyi arkada. Yani buralar bambaşka alanlar ve detaylıca konuşulması gereken şeyler. Bir konu alan uzmanı bulup aslında onu da tartışabilirsin. Şu anda Türkiye'de yapay zeka kullanımı şirketlerde nasıl görüyorsunuz siz? Mesela Mindwork olarak gittiğiniz zaman şirketlerde yani direkt anlıyorlar mı? Biz burada kullanmak istiyoruz yapay zeka diyorlar mı? Yoksa ne durumda? Aslında bizim müşteri olarak potansiyel gittiğimiz kümede de gayet bilinçli müşteriler var. Dolayısıyla onlar yapay zekanın iyi ve kendilerine yararlı bir şey olduğunu biliyorlar. Hype'ları çokça görmüşler. Deneyen rakiplerinden ve iş arkadaşlarından, sektör liderlerinden bunları öğrenmişler. Onların haricinde hakikaten işlerinde insanın çözmekte zorlandığı, ona katma değer sağlayacak ya parasal ya sürat olarak ama günün sonunda mutlaka ekonomik bir katma değer sağlayacak kısmı tarifleyip diyorlar ki biz burada bu kısmı hızlandırmak istiyoruz. Bu kısmı iyileştirmek istiyoruz. Hem hızlandırmak hem iyileştirmek istiyoruz. Bu bir kara kutu problem. Bunu çözmek için de yapay zekayı ne kadar kullanırsın, ne yaparsın, ne edersin ama günün sonunda bizim buraya hem size harcayacağımız hem token olarak dışarıya harcayacağımız paranın toplamından daha fazla getiriyi içeriye alabilecek ne yapmalıyızı sorgulayan bir müşteri kitlesiyle bir arada olduğumuz için biz çok şanslıyız şirket olarak. Ama herkes bu şansa sahip değil. Dolayısıyla aslında burada deney yanılla çok fazla şirket ve çok fazla kurum biraz para yakacak. Kötü pratikleri görecek, bunlardan ders alacak ama günün sonunda yapay zeka başlarken balondan bahsettik ya. Sözde o balon hakikaten doğru olarak havada kalacak mı? Yoksa gaz kaybedip yere mi düşecek? Burada kurumların bu refleksleri önem gösterecek, önem kaydedecek ve dikkat ederek yürüdükleri sürece de çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşılmayacak ilerleyen zamanlar. Bu sadece Türkiye'de değil ama. Yani Avrupa'da da şimdi gidiyorsunuz. Eşlenik şirketlere bakıyorsunuz. Kim ne yapıyor? Yani bugün dünya devi ERP şirketleri bile Avrupalı yeni reaksiyon göstermeye başlıyorlar. 3 sene önce bu konular konuşulurken mesela en büyük problemlerden bir tanesi şu anda ERP'lerin süreçlere yapay zeka anlamında nasıl adapte olabilecekleri. Yine Hindistan'la ilgili bir video seyretmiştim. Yaklaşık 1.2-1.3 milyon SAP ABAP programcısı varmış Hindistan'da. SAP'nin en son almış olduğu tedbirler ve yapıya koyduğu yapay zeka ajanlarıyla burada küçük dil modellerini de kullanıyorlar. Bu rakamın yaklaşık yarıya yakınının aslında sektör dışında kalabileceğine yönelik de şeyler konuşuluyor. Buna da adapte olmak lazım. Yani hem şirketler adapte olacak hem de bu ekosistemde yer alan kişiler buna adapte olacak. Şimdi ne olacak? Orada ABAP yazmayı bilen kişiler aslında SAP'nin agentlı halini yazmayı hızlıca öğrenebilirlerse orada da büyük bir problem olma ihtimali yok. Çünkü süreç buraya doğru gidecek. AI First'e doğru gidiyor. Bu yeni bir dalga yaratacak. Yeni bir pazar yaratacak. Burada bu pazarı görüp kendini geliştiren Hindistan'dakiler, Türkiye'dekiler, her kimse dışarıdan iş yapanlar yine yollarına hatta daha yüksek paralarla devam edecekler. Çünkü şu anda bilinmezlik var. Yani ABAP dediğin zaman bu artık konu oturmuş. Çokça insan bulabiliyorsun. Ama AI First SAP'de süreç geliştirme gibi bir kavramı bilen sayısı bütün ABAP bilen geliştiricilerin arasında belki %10. Hızlıca bunu öğrenenler o %10 ile %50 arasındaki bölgeye hızlıca adapte olabilenler kendi işlerini çok rahatlıkla kurtaracak. Hatta paraları artacak. Şimdi program sonuna doğru gelmeden size soracağım. Sene 2026 şu anda. Diyelim ki 2035'teyiz.
neler görüyorsunuz yapay zeka ile ilgili? 10 sene ilerisini öngörebilmek çok kolay değil ama yani soru geldiği için cevap vereyim. Yapay zeka çünkü hiçbir soruya ben bunu bilmiyorum demiyor. Biz de yapay zeka gibi davranalım. Rajesh aslında çok mükemmel bir soru sordun. Aslında bunu yani çok fazla insanlar tartışıyor. Kötü şeyler de söylüyor ama değil. Yani gerçekleri konuşalım tabii ki. Ben yapay zeka teknolojisinin insanlık adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnsanlığın gelişmesine çok büyük yarar sağladığını düşünüyorum. Doğru ellerde olduğu sürece kısmı hızla normalize olacak ve insanlar neyi yanlış yaptıklarını, neyi doğru yaptıklarını algılamaya başlayacaklar. Pratiklerden çıkarımlarda bulunacaklar ve buna yönelik olarak da hakikaten o klişe deyimiyle AI first uygulamaları yazmaya başlayacaklar. Bir yandan da mevcutları bu tarafa adapte edip bağlamaya çalışacaklar. Bir eğri şöyle giderken bir eğri şöyle gidecek. Yapay zeka öncelikli uygulamalar gelişirken onlar bir yerde kesecekler. Diğerleri aşağı inerken o bu tarafa çıkmaya başlayacak. Ama 2035 10 senelik bir periyottan bahsediyoruz. Uygulamaların ağırlıklı bir kısmı %60, %70'i rakam vermek çok doğru olmayabilir ama 10 sene az bir rakam değil. Dolayısıyla büyük bir kısmı AI first hale dönüşmüş olacak. İnsanlar da bunu bu şekilde kullanmaya başlayacaklar. Bu şekilde kullanıcılar yazılımcılara dertlerini anlatmaya başlayacaklar ve aslında ben iyi bir gelecek görüyorum. Yararlı bir gelecek görüyorum insanlık adına. Çünkü hakikaten reklamsal olarak buna yaklaşan, buradan hype'la para kazanmak isteyen kişilerin de kimler olduklarını, şirketlerine kimler olduklarını görecekler ve bunları da doğru ayıkladıkları için müşteriler doğru bir pazara doğru yöneleceğini düşünüyorum. Peki AGI hakkındaki düşünceniz ne? Gelecek mi? Yani şu andaki bilimsel çalışmalar gösteriyor ki AGI tamamen bir hype. Benim okuduklarım ama ilelebet hype mı? Bilmiyoruz. Çünkü bilim aksi ispatlanana kadar doğruları söyler. Yerçekimi ivmesi bile tartışılabilir durumdaysa kuantum bambaşka şeyler. Çünkü bir yerde LLM'lerle buraya gitmeye başladınız. LLM'ler büyük dil modelleri duvara çarptı. Claude gibi alternatif başka bir kapı bulup oralardan yürürseniz o zaman belki bütünleşik toplam zekaya gidebilmek çok daha mantıklı olabilir. Ama sadece LLM'ler bu haliyle kalırsa konunun üstadları Yann LeCun falan gibi zaten AGI şu anda hayal dünyasından başka bir şey değil diyorlar. Şu haliyle inanmıyoruz diyorlar. Ama şu haliyle inanmamak 10 sene içerisindeki bambaşka yapılarla olmayacağı anlamına gelmiyor doğal olarak. Anladım. Son soru. Sizce bu yapay zeka savaşı kim kazanacak? Amerika mı, Çin mi, Türkiye ve Hindistan bu konunun neresinde Bence olacak? bir grup kazanacak. Bilinçli yapay zeka kullanıcıları ve bilinçli yapay zeka teknoloji üreticileri. Bu Çin'de olabilir, Hindistan'da olabilir, Türkiye'de olabilir, Avrupa'da olabilir. Çünkü önümüzdeki dönem dediğim gibi normalizasyon dönemi. İnsanların olaya nasıl baktıkları, nasıl stratejiler geliştirdikleri, ne tür fonlar harcadıkları. Yani birisinin diretmesiyle eğer veri merkezi kuruyorsanız bu doğru bir yaklaşım tarzı olmayabilir. Bunu daha erken görüp daha doğru politikalarla, devlet politikalarıyla bunu doğru mecralara yönelten gruplar, kişiler, devletler kesinlikle kazanacak. Ama birisinin diretmesiyle yapay zeka trenine binenler bunlar için para harcamak dışında çok bir getirisi olur mu onu da zaman gösterecek. Hocam dersindeki gibi yine ufkumuzu çok açtınız. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Yani çok ederim. güzel bir program oldu bizim için. Sağ olun. İnşallah 10 sene sonra bu programı izleyeceğiz ve dediğiniz her şey doğru olacak diye umuyorum. İnşallah. Ama ben biraz ucu açık bıraktım garanti olsun diye. Teşekkür Çok ederim teşekkürler. geldiğiniz için. Sağ olun. Şimdiye kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Birçok teknik kelime kullandık program içerisinde. Bunlar hepsini description'da yazacağım sizin için. Ne anlamına geldiğini hem İngilizce hem Türkçe olarak. Yani çok fazla şey var. Bilmeyenler için çok rahat ulaşabilirsiniz. Ek linkler de ekleyeceğim. Onlara da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Hocayı da takip edebilirsiniz LinkedIn'den. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Tekrar bizimle olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.